2007 yılının bir öğle arası paydosunda kendilerini gaza getiren Leatherman mühendisleri inovasyonun sınırlarını zorlayan bir hedef belirledi. Mümkün olan en fazla işlevselliğe sahip 5 oz 142 gram ağırlığında çok amaçlı bir çakı yapacaklardı. Öncelikle alete küçük ve orta ölçekli somunları sıkabilen sert telleri ve balık tutkunlarının kancalarını kesebilecek karga burunlu bir pense çizdiler. Diğer bıçaklarına kıyasla 3 kat daha keskin kalabilen bir çelikten kesik uçlu bir bıçak yerleştirip bıçağı agresif ve dayanıklı yaptılar. Leatherman'ın bit sistemine uyumlu bir bit tutucu ekleyerek alete tornavida fonksiyonu kazandırdılar. Yetmedi, yedek bit yuvasından ikinci bit çıktığında görenleri adeta şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz gibi izleyenleri şaşırtıp meslettiler. Alt tarafa da maden sularını şık bir şekilde açabilen bir karabine koydular. Son rötuşları yaparken de aletin gövdesini ve çelik bıçağını delik deşik ederek hem ağırlığını azalttılar hem de havalı bir görünüm kazandırdılar. Adına da Skeletal dediler. Görev tamamlanmıştı ve başarılı bir sonuç ortaya çıktı. 18 yıldır farklı varyasyonları ortaya çıkmaya devam eden Leatherman Skeletal başta Amerikalılar olmak üzere Hintliler tarafından bile benimsendi. Hatta internette 3. parti aparatları çıktı. Yıllardır her gün bir şey taşımayı sevenler tarafından en çok taşınan çok amaçlı aletlerden biri oldu. Bugün sizlerle Leatherman Skeletal CX'i inceleyeceğiz. Çakıyı alalı yaklaşık 5 ay kadar oldu. Ekim ayında almıştım. Şu an Mart ayının 20'sindeyiz. 5 aydır bu çakıyı aldım. Yanımda gezdirdim ve şu anda incelemesini yapıyorum size. 5 ay kullandım arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel bir inceleme yapacağımı düşündüğüm için süreyi uzattım. Şimdi Leatherman Skeletal CX. Gördüğünüz gibi Leatherman'ın kompakt, hafif bir çakısı. Bu çakı kimlere hitap ediyor? Kısaca şöyle, benim gibi çantasına bir bıçak taşıyıp da çok ağır olmasını istemeyen ama sadece bıçak olmasını da istemeyip yanında işte pensesi de bulunsun, yanında işte tornavidası da olsun diyenler için biçilmiş kaftan. Kısa, kompakt, hemen kot cebine kolayca girebilen, sığan, çantada hiç yer kaplamayan, bu şekilde 2 tane klipsi olan, bakın hem şöyle hem şöyle, kompakt bir çakı. 18 yıldır piyasada olan bir çakı. 2007 yılı 2025 yılındayız. 18 yıldır bu çakı aynı bu şekilde piyasada satılıyor. Başta Amerikalılar olmak üzere Hindistan'dır. Yani Hindistanlılar biliyorsunuz kolay kolay her şeyi almazlar. Oralarda dahi satılıyor. Leatherman'ın ürünleri tutuyor. Şimdi arkadaşlar ergonomik olarak bakalım çakıyı açmadan. Bakın şöyle avucunuzun içine benim boyum 1.83. Ellerimde normal. Ne çok büyük ne çok küçük. Bakın şöyle elimin içine şu şekilde sığıyor. Biraz da aşıyor. 10,5 santimlik bir boyu var. Bakın şurada boy olarak kıyaslaması yaparsak Victorinox'un klasik 91 mm'siyle kıyaslarsak eğer Leatherman'ın boyu uzun ama tam kıvamında uzunluğu. Eni ise bakın şu Huntsman'a 4 katmanlı olan hemen hemen aynı. Yani şeyi saymazsanız biraz geçiyor. Kapakları dahil edersek Victorinox bir layer kadar falan geçiyor yani enini. Kot cebine, çakmaklık cebine çok rahat bir şekilde zaten hepsi giriyor. Yani kot cebine bu da giriyor. Şöyle giriyor zaten. Ya da şu da giriyor arkadaşlar. Şu kot cebine giriyor rahat bir şekilde. Tasarımdan biraz söz edelim. Şu tasarıma bakarsak yaklaşık şunu desem yanlış olmaz herhalde. Yaklaşık 200 yıldır olan klasik bir tasarım bu. Sadece Victorinox'un değil, Victorinox öncesinde de Almanların yaptığı tasarımlar. İşte piyasaya sürülen seri üretime geçen diyelim. 200 yıllık bir tasarım, klasik tasarım. Hala Victorinox buna devam ediyor. Devam edecek de. Ama bu tasarım gerçekten bakın şu olay Leatherman'ın zaten çıkış noktası. Çok kompakt. Bunu açtık. Bize bir karga burun pense karşılıyor. Şurada tel kesicileri var gördüğünüz gibi. Tel kesmeyi de test ettim. Yaklaş biraz bakalım. Bu küçük pense telleri kesebilecek mi? Telin kalınlığı 2,5 mm'ydi herhalde. Elimi acıttım ya. Elime geldi çok fena. Şurada bir şey var mı? Deformasyon var mı? Yok. Bir tane daha keselim. Az şu avucunuzun içini kastırmaması gerekiyor diye ona dikkat edin. Duman olacak şimdi birazdan. Evet. Deformasyon var mı? Yok. Ama şu taraftan özellikle yaptığınızda şu bıçakla şu kısmı avucumu şöyle kıstırdı. Teli keserken gördüğünüz gibi kesti. Çok rahat bir şekilde. Yani şöyle birkaç saniye içinde kesiyor. Hani sizin sıkma gücünüze bağlı. Kesiyor, sıkıntı yok. Keserken videoda gördüğünüz gibi buraya sıkıştırdım.
Burası simsiyah oldu. Sonra kabuk bağladı, düştü. Keserken tabii şu taraf değil de şu tarafını tutmanız gerekiyor. Yani şöyle tutarsanız sorun olmaz yani. Şurası elinizi bakın şöyle etinizi kıstırıyor. Zaten bunun amacı çok büyük şeyleri kesmek değil. Yani bununla benim önereceğim şeyler bakın zaten şurada şöyle küçük bir delik oluşuyor. Görüyor musunuz? Zaten adamlar hazırlamışlar. Yani bunun üstüne çıkan şeylerde hasar verebilirsiniz. Şuradaki kesme şeylerine. Bunun yine Leatherman'ın tüm ürünlerinde olduğu gibi 420 Hc çelik. 420 Hc high karbon olduğunu ifade ediyor. Yani buradaki karbon miktarı tabloyu koyuyor olacağım. Diğer çeliklerle de kıyasladım ben bunu. Ya şöyle bir araştırma içine girdim arkadaşlar. Amerika'da çelik üreten firmaların technical sheetlerine özellikle baktım. Ama genel olarak çok derinlere girmeye de gerek yok. Boğmayacağım. 420 Hc çelik 0,405 karbon. %0,405 karbon içeriyor. Karbon miktarı artması sertliği arttırıyor. Korozyon direnci içinde. Krom bunlar da yaklaşık artık standart gibi olmuş. %14-15 krom hepsinde geliyor. Genel olarak 420 Hc bir gövdeye ve çeliğe sahip. Bu bizim için yeterli. Yani şunu diyecektim. Bu sıktığınız zaman çok sert şeyleri bunu şeyde de denedik. Şunda da denemiştim arkadaşlar. Çelik testereleri kesmiştik. Biliyorsunuz o videoyu. Bakın orada çelik testereyi kestiğimizde çok hafif bir şu iki tarafta da deformasyon olmuştu. Bakın şurada belli oluyor ama ben daha sonra bunları çıkartıp şey üzerinde şunun üstüne arkadaşlar elmas bileme herhangi bir bileme taşı da olur tabii ki. Bunun üzerine biledim onları tekrardan. Bu şekilde aldım. Sıfırlandı gibi bir şey oldu ya. Yani şunu demek istiyorum. Kırılmıyor ama eziliyor. Zaten 420 Hc'de ilk gün kırılmadan önce ezilme şeyi var. Biraz daha esnek bir çelik. Yaklaşık 55-58 HRC'lerde sertlik değerinde bir çelik var gövdede. Gramaj olarak 145 gram benim tarttığım. Kendileri 142,5 diyorlar. Şunu dahil ediyorlar mı etmiyorlar mı? Benim tarttığı yanlış tartıyor olabilir ama 145 gram bir ağırlığı var. Ağırlık olarak hafif. 3 tane türü var. Bu penseli olanlardan. Klasik CX. Bir de RX var. RX'te de tırtıklı bir bıçak. Yine 154 cm. CX ve RX'te 154 cm var. 154 cm bir de klasik var. 154 cm olmayan. Bunlar arasında bir fiyat farkı var tabii. Ben aldığım zaman 1000 lira gibiydi. Ben bunu 3200 liraya aldım. Şu anda uçuyor fiyatlar her zaman gibi. 1000 lira falan fark vardı arasında. Niye bunu tercih ettim? Tabii ki bu bıçağı kaçırmak istemedim. Çünkü bakın bu bıçak 154 cm bıçağı eski bir çelik. Turbojetlerde kullanılan bir çelik. Sanayide kullanılan bir çelik. Zaten bu çeliklerin asıl amacı sanayide kullanılmak için bunlar üretiliyorlar. Daha sonra işte bıçaklarda belki en son olarak kullanılıyorlar. 58-60 HRC değerlerinde bir çelik arkadaşlar. Sertlik olarak N690'la hemen hemen aynı. Bunu demek yanlış olmaz. N690 çelikle Alman çeliği. Bu da muhtemelen daha çok Amerika'da üretiliyor. Uzmanları buna yorum yapabilirler. Çok genel olarak araştırdığım kadarıyla söylüyorum. 154 cm çelik biraz da Amerika taraflarında. Eski bir çelik ama hala üretiliyor. N690 hemen hemen aynı. N690'da bizim Alman çeliği. Almanların bizim dediğim bize yakın oldukları için bizim diyorum. Avrupa'da oldukları için. Daha çok kullanıldığı için. Onların çeliği buraya daha çok geldiği için. Victorinox'un çelikleri de oradan gidiyor arkadaşlar. Yine Alman ve Fransız çeliği. Ben bunun belgeselini de izledim. Kendileri öyle dediler. 154 cm çelikteki özellik ne? Peki. Tamam 154 cm çelik anladık. Sertliği daha fazla. Yaklaşık Leatherman'ın kendi dediğini söylüyorum. Leatherman'ın dediğine göre. Bizim diğer bıçaklarımızın çeliklerine göre diyor ki bu 3 kat daha uzun süre bilenmeden keskin kalır. Anlamı retention edge dedikleri körlenmeye karşı direnç diyelim retention edge. Yaklaşık 3 kat daha fazla kesin kalıyor bu çelik. O yüzden bunu tercih ettim. Bunu kaçırmak istemedim. Bir tane YouTuber bunun Leatherman'ın dediğini test etmiş halat keserek. Today we are looking at 154 cm on a Leatherman Charge Plus, Leatherman Surge. Hemen hemen 3 kat kadar bir fark var. Ondan sonra modüler şurada çıkartılabilir. Bunlar değiştirilebilir yapısı var. Çok güzel bir şey. Bu gerçekten işte yine Victorinox'a karşı üstün olduğu yerlerden bir tanesi. Tasarımda zaten çok üstün bana göre. Çünkü hem bir pense çıkartıyorsunuz içinden ve hani hemen hemen benzer gramlara gidiyor. Hem de modüler bunlar parçalanabilir bir şekilde size geliyorlar. Yani bıçağı kırıldı. Bıçağı zaten Leatherman bunu 25 yıl garanti veriyor. Bu distribütörler sayesinde. Onlar da 25 yıl garanti veriyor arkadaşlar. Leatherman'ın kendi dediğine göre forumda mı denk gelmiştim ya da YouTube'da olabilir yorumda. Onlar da evet başka ülkelerdeki Leatherman'lara da 25 yıl garanti veriyoruz diyorlar. Ama tabii fatura isteyebilirler sizden.
İkinci elde de faturayı isteyin derim ben. Faturasız belki yani direkt Leatherman'a gönderiyor olsaydınız Leatherman değiştirirdi ama distribütöre gönderdiğinizde distribütör sizden fatura isteme ihtimali var. Öyle söyleyeyim, bilmiyorum yani detayları. Değiştirmiş olan varsa faturasız yazabilirler. Yoruma her türlü yazabilirler zaten. Daha sonra arkadaşlar şu tasarımda şurada gördüğünüz gibi bir çıkıntı var. Şöyle bir düz tornavida biti var. Şunu açtık. Şurada bu buraya geliyor. Bakın şöyle. Şurada bir mandal var. Bakın şöyle. Şimdi benim şurada da ufak bir şey söyleyeyim geçeyim. Şöyle taktığımda bu benim Skeletal için olabilir ama diğerleri için de aynı şekilde bilmiyorum. Şöyle zorladığım zaman çıkartabiliyorum ama şu tarafı, sivri olan tarafını taktığım zaman bu tarafı muhtemelen daha uzun geliyor. Bir tık daha. Bu sefer tam oturuyor. Elimle çıkartamıyorum, sökemiyorum. Yani o yüzden ben bu tarafını genel olarak bırakıyorum. Düz ucu da şöyle bekletiyorum arkadaşlar kenarda. Kaplamalar daha siyahtı. Taka söke falan şeyleri attı. Çok uzun kullanılmadı. 5 ay yani. 5 ay. Yani kaplaması gidiyor kolay bir şekilde. Ve çok önemli mi değil bence. RX modelinde burada zannedersem o şeyle geliyor. Cam kırıcı, karbür uçla geliyor. Karbür uç sertliği çok daha fazla. Yaklaşık 65-70 belki HRC'lerde bir sertliği var. Zaten çok uzun madde olsa kullansanız kırılır. Ama ufacık bir şey yani elmas uç gibi düşünün. Onlarla camı çok rahat kırabiliyorsunuz ama bence bununla da kırılır. Yani bakın şu sivri uçla da ben temperli bir camı kırabileceğini düşünüyorum bunun. Hani araba camını falan kırabilir mi? Denemek lazım. Leatherman bitlerde bunda sadece bu şekilde ikisi geliyor. Leatherman bitlerinin şöyle bir şey var arkadaşlar. 2004 yılında bunları çıkarmış Leatherman. Çelikleri S2 oluyor. S2 çelikte nedir? Yine 59-60 HRC. Gövde çeliğinden daha kuvvetli bir çelik. Bıçağının çeliği gibi bir sertliği var. Karbon oranı yine 0,4-0,5 ama sertlik olarak demir oranı daha yüksek. Çok zorladığınızda kırılmadan önce ilk önce eğiliyor sonra kırılıyor. Böyle bir yapısı var. Eski çelik genelde tornavidalarda kullanılan bir çelik. Yine aynı şekilde sanayide kullanılan bir çelik. Kalıpta kullanılan bir çelik. Olması gerektiği gibi el aletlerinde kullanılan bir çelik kullanmışlar. Bu açıdan güzel. Elimle bakıyorum, kontrol ediyorum. Bir deformasyon yok yani. Boya olarak biraz 60 boyası ama bir göçme yok içine. Olması gerektiği gibi. Ve değiştirilebilir olması da çok güzel. Zaten beni bu çakıya ısındıran şeylerden bir tanesi bu. Bunların değiştirilebilir olması. Şöyle bir problem vardı. Bu Leatherman Free P4. Bunun inceleme videosunu göstermiştim arkadaşlar size. Elimle şöyle tırnağımla koyduğum zaman şu şeyi hissediyorum yani. Ve birkaç vida çevirdim ben bununla. Şöyle bir deformasyon var. Çok az olsa hani işlevini etkileyecek şekilde olmasa bile bir deformasyon söz konusuydu. O zaman biraz işte soğudum yani. Şu P4'ten gerçekten soğudum. Ve dedim ki ha, demek ki bunun çeliğiyle 420 HC çelikle tornavida işi olmuyor. Burada mesela Victorinox tabii daldan dala atlıyoruz ama bağlayacağım arkadaşlar. Victorinox'un mesela bu noktada daha iyiler. Deformasyon olmuyor. Yıldızları falan. Deforme olmuyor yani. Bu bir tık daha iyi. Bunlarda da problem şu var. İnce oldukları için eğiliyorlar. Bakın şurada bile ufak bir bakın şöyle eğilme var mesela ucunda. Çekebilirse kamera. Bakın şu ucuna mesela ufak bir eğilme var. Victorinox'un çeliği güzel ama Victorinox'a şöyle yapmış, ince. Yani Victorinox'a kıyaslamaya geçtik. Biraz hızlı bir geçiş oldu. Victorinox'un bıçağına bakın. Bunun bıçağına bakın. Şimdi bunun bıçağı daha kalın. Yani şöyle göstereyim tabii ki anlamak için. Şimdi Victorinox'un bıçağına bakın. Leatherman'ın Skeletal'ın bıçağına bakın. Bunun bıçağı daha kalın. Hem zaten bıçak olarak hani bu çok daha fazla üstün. Bu bundan çok daha üstün. Ama genel olarak da şey olarak da kalın. Yani şu Leatherman'ın diğer bıçakları da kalın. Bakın şu mesela. Bu da kalın yani. İki bıçağı koyduğumuz zaman bu bayağı ince. Victorinox'un çeliğinde bir sıkıntı yok. Ortalamaya hitap eden bir çelik. Ortalama bir kullanıcının hayatı boyunca, ömür boyunca kullanabileceği bir çelik. Ama eğer böyle bushcraft'la uğraşan, bıçakla gerçekten ilgili olan, hobisi bıçak olan arkadaşlar tatmin eden bir çelik değil. İkisi de değil bence. Yani ne Leatherman'ın 420 HC'si ne de Victorinox'un yine aynı şekilde karbon oranı. Bunların bir formülü var. Bunların formülünde de karbon oranı 0,4-0,5. Yine krom oranı da aynı. Hemen hemen %14-15. Yani hemen hemen aynı sertlikteler. Ama bu da yine aynı şekilde pro kullanıcıları tatmin edecek bir çelik değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Yani doğaya çıktığınızda, bushcraft'a çıktığınızda hor kullanacağınız şeyler değil. Şu çelikte değil. Şehir içinde benim gibi şehir içinde kullanıyorsunuz. Onlarda sıkıntı yok. Normal kullanıcıya hitap eden şeyler. Şöyle bakalım. Victorinox Handyman'i çıkardım kıyaslamak için Skeletal'la. Neden? Hemen bu 155 gram civarında bir çakı. Handyman çakısı. Bu da 145 gram
civarında bir çakı. Bununla kıyaslanabilecek çakı olduğu için bunu çıkardım. Şimdi şöyle bakalım, hani sonuçta aynı kulvarda değiller. Evet, farkındayım. Şimdi LED Skeletool'un daha modern bir tasarımı var. Direkt bir pensesi var. Gerçekten kullanılan bir karga burun var. Bunun da Handyman'in de mesela bunun da pensesi var. Bakın bunun da pensesi var ama bunun pensesiyle bunun pensesi arasında şöyle bayağı bir fark var. Yani hani bayağı fark var. Bununla tutacağınız şeyler ancak küçük somunlar. Bununla tutabileceğiniz şeyler ise küçük ve orta boyutlu somunlar olacak. Şimdi yine balıkçılıkta kullanılırken mesela bununla da balığın ağzından alırsınız ama bununla daha rahat. Bununla hele bir de balık büyükse falan hani bununla daha rahat alırsınız. Orada kullanılabilir. Artı balıkçılıkta aynı zamanda hobi olarak balık da alıyorum. Balıkçılıkta kesinlikle hobi balıkçılığında diyeyim. Kancaları böyle kesecek bir şeyiniz olmalı. Yan keski. Bu da onları keser zaten. Kesiyor. Daha doğrusu ben bahçe telini kestim. Onlar da hayli keser. Böyle bir şey yanınızda olmalı zaten. Yani o balıkçılıkta sadece o küçük ip kesen penseler sizin işinizi görür ama o kanca elinize battığında kancanın diğer kısmını kesmeniz gerekiyor. Onu oradan çıkarabilmek için. Diğer türlü böyle çünkü kancayı çekerken hop derinizi falan alır gelir yani. Etinizi falan alır gelir. O yüzden böyle bir şey yanınızda olması gerekiyor ve çok ideal. Hem bıçağı var hem pensesi var falan. Tam kompakt yanınıza götürülebilecek bir şey. Bunda ise öyle bir şeyi kesme gibi bir durum söz konusu değil. Buna kesemezsiniz yani, çok net. Şöyle kalınlığa da bakalım. Bunun pensesi biraz daha cımbız demek ayıp olur ama orta bir pense, yani ufak tefek işlerinize kullanabileceğiniz bir pense. Aynı şekilde bunda bir de ne var? Hani deseniz ki pense iş görmüyor ama burada bir demir testeresi var. Demir testeresi iş görür diyorsanız eğer arkadaş, yani bunu kestiği şeyleri bu da keser diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu maalesef kesmiyor. Yani bununla oradaki telleri kesiyor demek ayıp olur, yalan olur yani. Tel kesmek için farklı bir alternatif Victorinox'un demir testeresi var. Bakalım bu kesecek mi? İlk defa deneyeceğim bunda. Şurada. Kesiyor mu? Yok. Yani bununla kesmesi ilerlemiyor yani. Bu sizi zor durumlardan bu şekilde kurtarmaz. Kesiyor ama ilerleme çok yavaş oluyor. Videoda gördüğünüz gibi şeyleri kesmiyor. Bayağı bir uğraştırıyor, ona da kesme denmez yani. Bununla ancak bir törpü, bir eye olarak kullanılabilir. O açıdan güzel. Bunda öyle bir şey yok. Bir eksikliği tabii. Hani ikisinin de artısı ve eksisi var. Ama şöyle, kesinlikle bunun eksilerini bu kapatamıyor. Bunda da işte tribüşon var, testere var. Bunda testere yok mesela. Bunun bir üst modeli abisinde Signal'de testere var. Ama Signal'de biraz ağır ve Signal'de çok enteresan CX bıçağını koymamışlar arkadaşlar. Yani bunun üst modeline bunun bıçağını koymamışlar. Bu 154 CM'e sadece Leatherman'ın zannedersem Charge TT modeli falan var. Onda var yani. Wave Plus'ın bir farklı versiyonu gibi bir şey. Onda var. Onlar da daha ağır. Yani onların ağırlığı da 200-240 gram civarı. Şimdi bu çeliği keşke Leatherman Signal'e koysalarmış, çok güzel olmuş. Efsane olurmuş. Muhtemelen yine aynı şekilde ikisi arasında kalınıp onu da alsınlar diye mi acaba? Olabilir. Benim gördüğüm 5 ay boyunca taşıyıp gördüğüm bunda eksiklik ne var? Signal'de şey var. Şurası altı kapalı ve vurmak için kullanabiliyorsunuz. Şöyle çekiç niyetine kullanabiliyorsunuz. Şöyle vuruyorsunuz. Bunda öyle bir şey yapmamışlar. Yapabilirlerdi aslında. Şöyle biraz daha hani onun gibi demir yapacaklardı ki kullanıcılar buna hani en çok o aparatı ekliyorlar buna. Ekstradan satıyorlar falan. Baktım ben AliExpress'e falan çok pahalı. Eksikliği kendi kullanıcılar aslında görüp dolduruyorlar. Ama işte firmalar muhtemelen bu ürün politikasından dolayı bunu koymamışlar. Bununla koysalar da efsane olacak. Benim gözümde 100 üzerinden 100 alacaktı bu. Yani buradan puan kırdım. Burası güzel. Maden suyu açıyor. Sert çelik yine aynı şekilde. Testere eksiğini duyuyor musunuz? O kadar duymuyorsunuz. Çünkü buradaki amaç bu yanında olsun, pensesi olsun. Tornavida en çok ihtiyaç duyulan bir şey gerçekten. Hem kanırtma işlemlerinde falan. Kanırtmada kullanamıyorsunuz. Şöyle kullanıyorsunuz ama tam işinizi görmüyor. Yani kanırtma işlerinde ben şunu şöyle takıyorum, bunu kullanıyorum. Ama bakın şunun kalınlığına. Bakın şu üst tornavidanın kalın yani. Hani bir tarafa falan girmiyor çok fazla. İstiyorsunuz ki ucu sivri olsun. Mesela şunun gibi. Mesela şunun hem ucu sivri şöyle hem de bu bıçak gibi keskin değil yani. Şunu insan arıyor gerçekten. Şunun daha sağlamını arıyor yani her zaman yanında. Onun içinde farklı arayışlar içindeyim yani. O bir eksiklik yani. Bu çünkü her tarafa sığmıyor bunun ucu. Genel olarak işe yarıyor ama her tarafa sığmıyor.
kanırtma işlemleri lazım oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, testereden, penseden daha çok lazım oluyor. Testereden, penseden çok daha lazım oluyor. Yani bir şey kanırtma, bir şey böyle hani uğraşırsınız ya, mesela bir şeye denk gelirsiniz. Anahtarlıkla mesela uğraşırlar. Hani ucunu açmayı falan. Ki anahtar orada en kolay kırılabilen bir şeydir. Yani çelik değil, bir şey değil falan. Yani çok rahat, esnek bir malzeme. İşte o anda yanınızda bir şey olsun istiyorsunuz. Yani böyle kanırtacak, bu sert işleri görebileceğiniz bıçak gibi değil yani. Bıçağınız orada iş görmez yani. Çünkü ucunu falan kırarsınız, eğersiniz falan. Öyle bir şey arıyorsunuz. Benim şu anda çantamda taşıdığım favori ürünlerden bir tanesi. Hem bunu taşıyorum şu anda, hem de Victorinox Climber'ı taşıyorum. Şunu şöyle taşımaya başladım arkadaşlar. Bu yine büyük çantamın içinde ama bunu şuraya takıyorum. Şöyle takıyorum, çantanın içine atıyorum. Ya şöyle dik duruyor bu şekilde. Çantanın, büyük çantanın fermuarını açtığımda şuna çok rahat, bunu açmadan, içini açmadan buna erişebiliyorum. Bu olay da çok güzel. Bir başka videoda da bu çantayı inceleriz. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Biliyorsunuz yönetmelik gereği bıçakları üzerimize taşıyamıyoruz. Şehir içinde diyelim. Bunları büyük çantamın içinde, crossback dedikleri çantanın içinde taşıyorum. Gerçekten yanınızdan ayırmak istemediğiniz bir çakı olmuş. Çakılarda da bu ağırlık çok ideal. 150 gram ideal ama 200 gramın, 180 gramın üstü gerçekten insan taşıyası gelmiyor. Yani ben daha önce şunu da göstereyim. 178 gram. Şunu taşıyordum çantamda. Bu biraz ağır geliyor. Hani bunu her şeyini kullanmıyorsunuz. Çantada dahi olsa bir ağırlığı hissediyorsunuz ekstradan. Şimdi arada 30 gramlık bir fark var. 30 gramlık farkı hissediyorsunuz gerçekten. Şunu taşımak daha hoşunuza gidiyor. Çünkü bunları her gün taşıdığımız için çok ağır şeyler taşıyasımız gelmiyor. İlk başta taşısak dahi, ilk başta şunlar taşınsa dahi bunlar daha sonradan yanımızda taşınmıyorlar. Ya arabaya konuyor ya da eve konuyor. Atıl kalıyor, kullanılmıyor. O yüzden ben biraz daha bu tarz bir hafif çakıya yöneldim. Bunu da dediğim gibi EDC çantamda şu şekilde taşıyorum. Çakı her gün yanımda benimle birlikte geziyor. Görüşmek üzere.